Abi TF2'ye yazın güncelleme gelecek abi. Abi videosunu yapacak mısın? TF2'ye yazın güncelleme gelecek. Güncelleme gelecek yazın. Çok güzel olacak. Büyük bir güncelleme gelecek. Mail update duyurdum al. Cinnah gelir o güncelleme. Adamların yaptığı hiçbir şey olmadığı gibi şimdi bir de oyunu iyice rezil eden şeylerle doldurdular. TF2'ye yeni bir update geldi. Bu update gelmeden önce bazı sızıntılar olduğu söylenmişti. Bu sızıntılar yayıldığında sürekli olarak bana zaten bunların bir videosunu yapıp yapmayacağımı soruyorlardı. Ben de diyordum ki böyle bir update olmayacak. Hatta eğer bir update olursa çok fazla beklentiye girmemeleri gerektiğini, beklentiye girdikleri takdirde büyük bir hayal kırıklığına uğrayacaklarını söylüyordum. Onlar ise Main update gireceğini, Valve tarafından onaylandığını ve bir sürü yeni harita ve içerikle beraber iyi bir iş çıkarılacağını düşünüyorlardı. Ama sonuçta ne oldu? Gelin birazcık değerlendirelim isterseniz. Öncelikle haritanın patch notuna baktığımız zaman şunu görebiliriz ki TF2'de büyük bir güncelleme olmasa da en azından bir şeyler yayınlandı. 1 GB'a kadar ulaşmayan bu güncellemenin içerisine yeni 14 tane harita eklendi. Bu haritalara bakacak olursak, bu haritaları Valve'ın kendisi değil, topluluğun yaptığını baştan söylemek isterim. Çünkü bildiğiniz gibi Scream Fortress veya yılbaşı etkinliğinde olduğu gibi genellikle zaten topluluk birçok haritayı oyuna eklemişlerdi. Yani bu güncellemede yine bir topluluk güncellemesiydi. Haritalar sırasıyla Shark Bay, Rotunda, Phoenix, Cashworks, Venice, Reconer, Sulphur, Hardwoods, Pelican Peak, Selbian, Tiny Rock, Distillery, Skirmish ve Nucleus'tur. Ama buradaki Nucleus bir tık farklı bir oyun moduna hizmet ediyor. Tam 4 tane VSH yani Saxon Hell modu için geliştirilmiş haritalar bulunuyor. O yüzden de Nucleus tekrardan burada karşımıza çıkıyor. Saxon Hell modu TF2'nin ilk başlarında sadece Soldier'ın üstüne bir model eklenerek birkaç tane güç verilmiş, aşırı canlı ve tek başına bütün takımı indirmeye çalışan bir adamın oyun moduydu. Şimdi ise bu topluluk modu yavaş yavaş zaman içinde aldığı güncellemelerle oyun içine tamamen entegre edilmiş durumda. Eskisi gibi milleti korkutmak yerine direkt bazı skill'lere sahip ve o şekilde Red takımını birazcık zorlaya karşımıza geliyor. Yine aynı şekilde bir kişi Blue'da oluyor ve Saxon Hell görevini yerine getiriyor ve diğer kalan oyuncular ise onu öldürmek için kırmızı oluyorlar. Topluluk kısmında gördüğümüz oyun modlarının aksine istediğimiz karakteri istediğimiz kadar alabiliyoruz. Herhangi bir sınırlama yok. Bunun haricinde istediğimiz silahı da alabiliyoruz. Yani bu konuda da bir sınırlama yok. Yani mesela eskiden topluluk sunucularında girdiğimiz Saxon Hell modunda roket zıplatıcısını veya onun gibi bazı silahları alamazken burada gayet serbest bir şekilde alabiliyoruz. Bu konuda herhangi bir sınırlama yapmamışlar ve yine eskiden topluluk sunucularında 3'ten fazla scout'u kullanamazken burada istediğimiz kadar scout'u veya pyro'yu alabiliyoruz. İlerleyen zamanlarda da ben zaten video içinden kayıt aldığımda orada size daha net bir şekilde göstereceğim. Bunun haricinde bir sürü alay hareketi ve kozmetik gelmiş durumda. Yaz kozmetik kasası eklenmiş. Topluluğun katkıda bulunduğu 25 farklı da öğe beraberinde gelmiş. Bu öğelere bakacak olursak alay hareketleri sırasıyla öldürücü şaka, yıldız süslü strateji, baş doktor, Two for Tango, yol öfkesi, katil imzası şeklinde bu tauntları da yine oyun içinden satın alabildiğiniz bir yol izlenmiş. Fakat şunu belirtmem gerekiyor ki sürekli tekrara düşeceğim ama biz bu update'lerin hepsini zaten gördük. Eski zamanlarda hani bu tür update şekillerini gördük. Yeni oyun modu adı altında geliştirilen fok balığı oyun modunu da hiç beğenmedim açıkçası. Olan dışı şapkalar için 12 tane efekt eklenmiş. Olan dışı tauntlar için yine 6 tane efekt eklenmiş, 10 tane savaş boyası eklenmiş ve daha birçok şey eklenmiş. Aynı zamanda şu anda güncellemenin yayınlandığı tarihten bu yana birçok farklı fix. Onun haricinde pek bir şey yazmıyor bu update patch'te. Dolayısıyla çok da fazla heyecanlanacak bir şey olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Özellikle Summer etkinliği adı altında geliştirilen bu haritalar her ne kadar yaz etkinliğini benimsemiş olması gerekmesine rağmen böyle bir şeyi asla oyun içinde görmüyoruz. Hatta bu etkinliğin ismini herhangi bir farklı bir isimle değerlendirecek olursak emin olun haritaların asla sırıtmayacağını rahat bir şekilde söyleyebilirim. Yani bana kalırsa haritalar yeterince yaz etkinliğini hissettirmiyorlar. Bu tür çok fazla büyük bir şey gelmedi. Yani o kadar da fazla böyle heyecan uyandıracak bir şey kesinlikle değil. İnsanlara bunu sürekli olarak bağıra çağıra
anlatmama rağmen beni Discord'dan darlıyorlar büyük bir güncelleme geldi diye. Fakat öyle bir şey olmadı arkadaşlar. Yine community update'iydi. Yani herhangi bir zaman gelebilecek bir update'ti ve bunu çok fazla büyüttüler, hype'ladılar ve istedikleri başarıya da ulaştılar açıkçası. Şu anda TF2'nin oyuncusu hiç olmadığı kadar var. Son 4 yılda bayağı bir oyuncusu yoktu. Hani son 4 yıla nazaran inanılmaz bir oyuncu sayısı artmış durumda. Şu anda 245 bin kişi oynuyor oyunu. Yani bence gayet iyi bir rakam. TF2'nin son 4 yıldaki ortalamalara bakacak olursak bir yavaş yavaş bir iniş mevcuttu ama artık onu da yaptılar. Ya o şekilde çok fazla belli bir şey yok bana kalırsa. Bir özelliği falan da yok. Birkaç tane eşya var, kozmetik var. Güzel olan ama birkaç tane kozmetiği de bu kadar büyütülmemesi gerektiğini düşünüyorum. Ama insanlar tabii ki de bir şeyi abartmazsa ilgi çekemezler, ilgi toplayamazlar. Dolayısıyla bunu da bu şekilde halletmeye çalışıyorlar. TF2 kitlesini tekrardan canlandırmaya çalışıyorlar ama ben TF2 kitlesini canlandırabilecek tek şeyin Valve olduğunu düşünüyorum. Eğer ki Valve kıçını kaldırıp da adam akıllı bir update yayınlamazsa elbet bir gün TF2 mahvolup gidecek. Community'nin eline kalmış bir oyun. Artık sürekli aynı oyun modlarının farklı skinlisini, farklı ciltlisini yayınlayarak hayatta kalmaya çalıştığı bir döngüye girmiş bu durumda. Yani şu anda benim Cadılar Bayramı etkinliğinde yaptığım bütün görevlerin aynısını şu anda oyunda bulabiliyorsunuz. Sadece harita farklı ve o kadar, sadece harita farklı. Yine yerlerden bir şeyler topladığınız sıkıcı oyun modlarıyla karşınızdalar. Üstüne üstlük bu sıkıcı oyun modları yetmiyormuş gibi bir de herhangi bir kontrat da yok oyunda eklenen. O da bir eksi. Yeni görevler olması gerekiyordu ki oyuncuları kendine bağlayıp oyun ömrünü uzatabilsin, fakat yine TF2 kanadından böyle bir update görmedik. Bu büyük güncelleme, tırnak içinde büyük güncellemede böyle bir update görmedik. Benim sinirim sadece beklentiye giren arkadaşlar içindi. Neden bu kadar çok beklentiye girdiler hiçbir fikrim yok. Ama o şekilde yani. Neyse, benim diyeceklerim bu kadar. Bir başka yayın, video veya herhangi bir iletişim aracına dek hoşça kalın.